everyone, my name is Alexandra and today we have my mom here and she will answer my questions about online school and what she thinks about it. Nadia, the first question for you is, why do you feel students were unhappy with their online lessons? Why do you suggest to improve the experience of online lessons? The lessons doesn't let them interact enough. I suggest the lesson could be more interactive. Okay, very interesting. Merhabalar, ben Mehmet Ali Ata, Mersin'de yaşıyorum. Öğrencimin online eğitimi faydalı bulmamasına katılıyorum. Sınıf ortamı olmadığı için kendilerini derse veremiyorlar. Çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. İnternet ağının güçlü olmadığından, yani bizim sistemimiz uzaktan eğitime tam hazır değil. Deneyimi şu şekilde daha iyi hale getirebiliriz. Veli toplantıları yapılabilir, altyapı daha da güçlendirilebilir. Her hafta öğretmenler velilerle bir toplantı yapıp bilgi verebilirler. İnternet online ders süresince ücretsiz olabilir. Yaptığımız ankete göre öğrencilerin çoğu online derslerden memnun değil. Sizce öğrencilerin memnun olmama sebepleri neler olabilir? Okula gitmemeleri, sosyal aktivitelere katılamamaları, arkadaşlık yapamamaları. Sizce bu durumu düzeltmek için, yani öğrencilerin derslerden daha memnun olması için neler yapılabilir? Yüz yüze eğitime geçmeleri lazım kesinlikle. Sosyal aktiviteye muhakkak katılmaları lazım. Pandemiden sonra her şeyin güzel olacağına eminim. Online eğitimde çocuğunuzun daha fazla ders çalıştığını gözlemlediniz mi? Online eğitimi pandemi süreciyle hayatımıza girdi ve herkesin hayatında da son derece önemli etkiler yarattı. Özellikle eğitim süreçleriyle ilgili uzun süre devam eden belirsizlikler kafaları karıştırdı ve eğitime dair uyum sürecini zorlaştırdı. Hem öğretmenlerde hem biz ebeveynlerde hem de öğrencilerde yeni becerilerin kazanılması bir ihtiyaç haline geldi. Ebeveynler bilmedikleri bir alanla ilgili sorumluluk almak zorunda kaldı. Bu da doğal olarak eğitimsel sürecin etkinliğini zayıflattı. Bu sürecin daha verimli işleyebilmesi için ilk olarak ev ortamını uygun bir şekilde, derse uygun bir şekilde düzenledik ve çocukların istikrarlı ve düzenli bir şekilde online eğitime katılmalarıyla başarıya ulaşabileceklerini belirttik. Düzenli bir şekilde bu süreçte derslere katıldılar. Derste çalışma konusunda ise daha fazla zamanları oldu. Planlı ve düzenli ders çalışma programı oluşturdular. Siz neler hissettiniz? Bu süreç içerisinde çocukların tabii ki zaman zaman motivasyonları düştü. Aynı şekilde biz ebeveynlerin de motivasyonları düştü. Gerginlikler yaşadık. Kaygılarımız oldu elbette ki. Ve bu sürecin hiç bitmeyeceğini, bazen bu sürecin daha fazla süreceğini hissettik. Da li smatrate da vaše dete provodi više vremena učeći online? Ne. Ja smatram da deca više uče kada idu u školu i da deca treba da se vrate u školu jer su, bez obzira što nas je zadesila ova bolest, uskraćena za slobodu, za druženje koje je veoma važan faktor u razvoju jedne mlade osobe i mislim da deca mnogo bolje uče i napreduju kada su u kolektivu. I kako se osjećate povodom toga? Pa evo, kao što sam već rekla, znači kao majka jedne tinejdžerke smatram da deca treba da se vrate u svoje klupe zajedno sa svojim drugarima. Pandemi sürecinde çocuğunuzun derslerine daha fazla zaman ayırdığını gördünüz mü? Bu size ne hissettirdi? Pandemi sürecinin ilk aşamasında oğlum günlük çalışmalarını yapmaya devam etti. Ders disiplinde fazla bir değişiklik olmadı. Ancak sonraki dönemlerde derslerden biraz uzaklaştı. Tabii ki bu süreçte oğlumla aramızda çatışmalar başladı. Oğlumun öğretmenleriyle görüşüp ders planlamaları yaptık. Zaman zaman aksamalar olsa da oğlum tekrardan ders çalışma düzenine döndü. Online ve yüz yüze eğitim arasında bayağı fark var. Yüz yüzede sıcak temaslar olduğu için çocuklar derse daha çabuk adapte oluyor. Ama online'da arada mesafe olduğu için bu ister istemez derslerden uzaklaşmalarına sebep oluyor. Bizimle ilgilenen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Umarım bu salgın dönemini tüm öğrenciler hem sağlık hem de eğitim açısından rahatlıkla atlatır. Herkese sevgiler.
Uzaktan eğitim süreci hakkında ne düşünüyorsun? Sence uzaktan eğitim yakından eğitim kadar etkili mi? Uzaktan eğitim tabii ki de yakın eğitim kadar verimli geçmiyor. Ama önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı olduğu için bu süreci olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyoruz. Umarım ki tüm öğrencilerimiz bu dönemi sağlıklı ve başarılı geçirsin. ¿Has notado algún cambio en mi comportamiento durante el confinamiento o ahora con las restricciones? Y si es así, ¿qué has notado? Pues sí, he notado que está más triste, que a veces está aburrida, que echa mucho de menos a las amigas y también dedica más tiempo de lo que yo quisiera al teléfono y a la tablet, pero también es verdad que también pasa mucho tiempo leyendo, haciendo las tareas. Y también algo que es bueno, que ahora ella está valorando lo que antes tenía siempre y ahora no lo tiene, que es a la familia y a los amigos. Y cuando los puede ver y está con ellos, pues le muestra más cariño de lo que a lo mejor antes le mostraba. Es más cariñosa, vamos. Koronavirüs tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi tabii ki. Bu dönemlerde ben çocuğumda en fazla endişe ve kaybetme korkusunun arttığını hissettim. Ve bu konuyla ilgili elimden geldiği kadar ona anlatmaya çalıştım. Tedbirli olursak, kurallara uyarsak, mesafelerimize dikkat edersek çok da korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi biraz daha rahatız, belki biraz daha alıştık virüsle yaşamaya. Öyle. Onun dışında çok sıkıldılar. Aktiviteleri azaldı. Spora gidemiyorlar. Başka bir şey yapamıyorlar. Arkadaşlarını, okullarını çok özlediler. Öğretmenlerini çok özlediler. Öyle şimdilik bu kadar. Bilmiyorum daha ne kadar sürecek. Bütün umudumuz bir an önce bitmesi, bir an önce normal bir hayata dönmek. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Можна задати тобі пару питань? Будь ласка. По-перше, чи помітила ти зміни в поведінці дитини? Ну, тобто мене під час цього періоду? Так, загалом є зміни. Менше руху і більше сидіння за комп'ютером в пошуках інформації. Добре, дякую. Тепер друге питання. Чи більше часу стала дитина, тобто я, тратила на навчання? І як В цілому при дистанційному навчанні я вважаю, що ти тратиш більше часу, аніж при очному навчанні. Я до цього ставлюся. Я прихильник обома руками за очне навчання, але маємо те, що маємо. Добре, що не пропало бажання вчитися. Većina učenika smatra da im nisu prijeli online časovi i da više vole da idu u školu. Šta mislite zbog čega je to bio slučaj i kako se osjećate povodom toga? Ispostavilo se da online nastava oduzima mnogo više vremena u toku dana od regularnog pohađanja časova. Sve nejasnoće u vezi gradiva je mnogo lakše razjasniti na času u školi, dok se ovako snalaze sami da pojasne nepoznato i na taj način se gubi mnogo vremena. Po ceo dan su ispred ekrana, previše zadataka koje treba završiti u zadatom roku, a nema i interakcije sa društvom iz razreda. Zatim se uči sve mehanički, bez mnogo razumevanja gradiva. Naravno da se slažem sa njihovim stavom po pitanju online nastave, jer mislim da je prirodno okruženje u školi sa drugarima i nastavnicima mnogo kvalitetnije utrošeno vreme od ovoga koje provode u stanu ispred monitora. Koronavirüs hayatımızı olumsuz yönde etkilediği gibi çocuklarımızı ve eğitimi de etkiledi. Yüz yüze eğitimin yerini online eğitim karşılayamadı. Yüz yüze eğitimden alınan verim online eğitiminden alınmadı. Teknik aksaklıklar, mobil ağ iletişim sorunları, araç ve gereçlerin yetersizliği eğitime ulaşmayı zorlaştırdı. Çocuklarımızda bir heyecan, bir sevinç, bir tutku, bir arzu kalmadı. Gelecekleri hakkında ümitsizliğe kapıldılar. Geleceklerinden endişe duymaya başladılar. Gelecek kaygılarını şimdiden düşünmeye başlayan bir nesil yetişiyor. Ve bu durumun ne kadar korkunç olduğu buradan anlaşılıyor. Yetkililer her şeyin eğitimle başladığını unutuyorlar ve Türkiye şartlarında hiçbir çare bulunamıyor.
Mesela çocuklarımız ders esnasında elektrik kesintileri, internet bağlantıları gibi sorunlar yaşıyor. Ama hiç kimse buna bir çare bulmaya çalışmıyor. Maddi durumu yetersiz olan aileler bu durum yüzünden manevi yönden de çocuklarını geliştiremiyor. Hem öğrenciler hem aileler bir çare bulunmasını istiyor. İnternet fiyatları aşırı yüksek. Tableti, telefonu, bilgisayarı olmayan öğrenciler var. Ama bu duruma hiç kimse yardımcı olmuyor. La mayoría de los estudiantes sintieron que no han aprovechado bien las clases online y prefieren las clases presenciales. ¿Por qué piensas que este ha sido el caso? Pues yo pienso que los alumnos prefieren las clases presenciales porque ellos dicen que son más productivas, ya que aunque ellos muestren un interés al 100% en las clases online, siempre hay problemas técnicos, pues de wifi, de sonido y demás. Además, ellos prefieren también interactuar con el profesor, con los compañeros y así pueden tener una continuidad en el trabajo, en sus estudios sin interrupciones. ¿Cómo te sientes sobre esto? Pues yo como madre apoyo la opinión de los estudiantes, ya que manteniendo las medidas de seguridad no veo inconveniente en que las clases sean presenciales. Öğrencilerin çevrim içi derslerinden neden memnun olmadıklarını düşünüyorsun? Çevrim içi derste öğrenci bilgisayar ya da telefon karşısında kendini okuldaki gibi yüz yüze birebir eğitim gibi sorumlu hissetmiyor. Aitlik hissi olmuyor. Öğrenci evinde, dışarıda, istediği yerde çevrim içi derse giriş yapabiliyor. Bu da ister istemez öğrenci üzerinde bir rahatlık oluşturuyor. Eğitimci ile bir göz teması kuramıyor. İletişim problemi yaşıyor. Peki çevrim içi ders deneyini geliştirmek için ne önerirsin mesela? Çevrim içi dersin önemini ve sorumluluğunu birebir yüz yüze eğitim gibi öğrenciye aktarmak için kamera sisteminin her öğrencide açık olması gerekir. Eğitimcinin ekranında ders esnasında derse giren tüm öğrencilerin kontrol altında tutması gerekir. Eğitimcinin kendilerini gördüğü ve takibi altında olduğunu bilen öğrenci dersi yok sayamaz. Elevii au considerat că lecțiile online le-au oferit o utilizare sigură a internetului. De ce credeți că a fost cazul? Nu sunt de acord. Cred că fiica mea s-a simțit în siguranță în timpul lecțiilor online pe platforma Google Classroom și Meet. Nu a întâmpinat nicio problemă de siguranță în utilizarea internetului. Çoğu öğrenci online derslerin güvenli internet kullanımına katkı sağlamadığını düşünüyor. Sizce neden böyle düşünüyorlar? Online eğitimde kullanılan uygulamalar ücretsiz. Bu durumda bizim kişisel verilerimiz toplanıyor mu, toplanmıyor mu sorusu aklımıza geliyor. Bu yüzden pek çok öğrenci online derslerde güvenlik problemi yaşayabileceğini düşünüyor ve kamerasını, mikrofonunu açmak istemiyor. Bu durumda da dersler verimli geçmiyor. Većina učenika imala osjećaj da online lekcije nisu doprinele njihovoj sigurnosti na internetu. Zbog čega mislite da se tako osjećaju? Zbog pandemije koronavirusa učenici su prešli na virtualnu nastavu. Sada su online više nego ikad. Najviše komuniciraju sa profesorima preko video poziva. Istraživačke zadatke i pomoć pri učenju traže na internet stranicama, što predstavlja dodatan rizik za njihovu bezbednost. Ako se podaci ne kontrolišu i njima se ne upravlja pažljivo, mogu biti izloženi sajber kriminalu. Mi kao roditelji imamo nov zadatak da osiguramo bezbednost našoj deci tokom online nastave i da ih naučimo da odgovorno koriste moderne tehnologije. Da ih naučimo da pouzdano koriste stranice za učenje. Da ih naučimo da prave sigurne lozinke i korisnička imena bez ličnih podataka. Da otvoreno njima pričamo o sajber kriminalu koji vreba na internetu, jer oni su previše mladi da bi prepoznali pretnje.